Herkese merhabalar. Şimdi de güzel bir yazı için 4 kural ve 3 ipucundan bahsediyoruz. Öğrendiğimiz teknikleri hemen uyguluyoruz. Şimdi harflerin formlarından bahsedeceğiz. Birinci kural, her harf belli bir forma sahiptir. Latin harflerinde bunlar üçgen, daire ve yuvarlak olmak üzere 3 şekilde ve bunu farklılaştırarak farklı harfler meydana gelmiş. Büyük harfler üzerinden düşünecek olursak, bir A harfi üçgen formuna sahiptir. N harfi yine bir dikdörtgenin ortadan ikiye bölünmesiyle iki üçgenin oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Bir X iki üçgenden meydana geliyor. Bir E harfi bir karenin ortadan ikiye bölünmesiyle aslında bir karenin içindeki 4 karenin ikisinden meydana geliyor. Bir O harfi daireden ve bir S harfi de iki dairenin birleşiminden meydana geliyor. Eğer biz bu formların farkına varırsak harfleri oluşturmamız da kolay olacaktır. Yani E, F, H, T, İ gösteriyor. Bizim harflerimiz 3 gruba ayrılıyor genişlik olarak. Kareye yazılanlar, karenin 3'te 2'sine yazılanlar ve karenin yarısına yazılanlar olarak. Örneğin bir M harfi kareye yazılan bir harftir. Ya da bir O harfi, C harfi kareye yazılan harflerdir. Ve A, D, T, U, Z gibi harfler de karenin 3'te 2'sine yazılan harfler. Yine B, F, E gibi K, R, S gibi harfler de karenin yarısına yazılan harflerdir. Ve aslında mekanik uyum, optik uyum bu anlama gelmiyor. Ama ben size bunu şu şekilde anlatmak istiyorum. Yani biz bunu yaparken ölçmüyoruz, biçmiyoruz ama farkına varıyoruz ve yapabildiğimizin en güzelini yani göze hitap eden şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dik yazıyorsam her zaman dik yazıyorum. Eğik yazıyorsam her zaman eğik yazıyorum. Bir cümle içinde bir harfi hep benzer şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir A harfini bir karenin içine oturtmak önemli bu yüzden. Örneğin geniş bir A yapıyorsanız ya da dar bir A yapıyorsanız da yine en başta bir önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi harf gövdesi aynı olan harflerin hep aynı gövdede çalışılması güzel bir yazı için olmazsa olmaz. Yani geniş bir B yapıyorsam geniş bir A gövdesi yapmalıyım.
geniş bir O gövdesi yapmalıyım, geniş bir G yapmalıyım. Çünkü bunlar aynı gövdeye sahip harfler. Yani aslında sizin yazınızdaki en büyük problem harflerinizin kardeş olmamasıdır. Şimdi baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Mısrasını yazalım. Tamamını yazmayacağım. Yazarken dikkat edelim. Kelimeler arasındaki boşluklara ve harfler arasındaki boşluklara dikkat edelim. Çünkü 3. ve 4. kuralımız da bu. Harflerim arasında yine harflerle ifade edecek olursam bir I kadar boşluk bırakıyorum. Ve kelimelerim arasında da bir E kadar boşluk bırakıyorum. Cümlelerim arasında 1,5 E kadar boşluk bırakıyorum. Yine aslında sizin yazınız için önemli olan, çünkü ben şu an sizin yazınızı göremiyorum ve size göre bir öğretim tekniği de sunamam. Fakat sizin yazınız için yine önemli olan nokta şu, her zaman aynı boşluğu kullanmak. Yani bir kelime yazıyorum, harflerim arasındaki boşluklar hep aynı olsun. Kelimelerim arasındaki boşluklar yine hep aynı olsun. Bir A harfim hep aynı genişlikte olsun ve A gövdesine sahip harflerim hep aynı genişlikte olsun. Bir A'yı ben bir kareye sığdırmaya çalışıyorum. Ve biz kaligrafi derslerimizde özellikle bu kesik uçlu farklı milimetre büyüklüklerindeki milimetrelerdeki kalemlerle denediğimizde bunu çok fark ediyoruz. Şimdi bir A yaptım. Burada bir üçgen çıkmalı. Benim harflerimde de eğer normal kalemle, uçlu kalem olabilir, kurşun kalem olabilir, tükenmez kalem olabilir, herhangi bir kalemle eğer bu yuvarlakların kenarlarında bir çıkıntı varsa harfim daha güzel görünecek. Bu yüzden yaparken dikkat edin, bir yuvarlak yapıyorum, yanına hiç elimi kaldırmadan bir çizgi ekliyorum ve arada bir çıkıntı kalıyor. Yine son olarak ifade edelim. Harflerimiz hep aynı olsun. Harf boyutum, başım, gövdem ve kuyruğum birbiriyle uyumlu olmalı. Geniş bir A yapabilirim, dar bir A yapabilirim, uzun bir A olabilir ya da kısa bir A olabilir. Fakat her zaman aynı harf gövdesinde çalışıyorum. Silik yapabilirsiniz ya da baskın yapabilirsiniz harflerinizi. Fakat her zaman eşit şekilde bastıralım kalemimizi. Ve bir gözden geçirelim. İlk önce kalemi tutuş noktamızdan bahsettik. Sonra kalemle yüzeyin, kağıdın yaptığı açıdan bahsettik ve bunu ne az ne çok olarak 60 derece olarak ifade ettik. Harflerimizin formlarından ve harflerin genişliğinden bahsettikten sonra da harfler arasındaki boşluk ve kelimeler arasındaki boşluktan bahsettik. Ve arkadaşlar biz burada yine imza video dersinde olduğu gibi balık vermek yerine balık tutmayı öğrettik. Şimdi biz ne diyoruz? Matematik netlerimiz düşük, yapamıyoruz. Peki neden yapamıyoruz? Çünkü işin temeline inmiyoruz ve bir mantığa oturtmuyoruz. Salt ezberliyoruz. Aslında ezberlemenin dahi bir mantığı olduğunu unutuyoruz. Biz şimdi yazıyı bir mantığa oturttuk ve işin temeline indik. Bu yüzden siz nerede yazarsanız, ne zaman yazarsanız, ne ile, hangi kalemle yazarsanız yazın artık bu tekniklere riayet ettiğiniz sürece güzel yazacaksınız. İyi haberlerinizle bizleri haberdar etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar ve iyi bayramlar dilerim.